Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kadir, kanalıma hoş geldiniz. Bir kişilik testiyle karşınızdayım. Bu testimiz 1893 doğumlu Macar psikiyatr ve psikoloji profesörü Dr. Leopold Szondi tarafından hazırlanmış. 1930 ve 40'larda Szondi'ye göre bazı resimlere verdiğimiz tepkiler içimizdeki karanlık ve bastırılmış tarafları anlamada bize ışık tutmaktadır. Birazdan göstereceğim 8 fotoğraf akıl hastası kişilere ait. Kişilik testinin detayına geçmeden videoyu beğenip kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Bu fotoğraflar insan ruhunun gizli kalmış yönlerini açığa çıkaracak biçimde gruplanmış. Fotoğraflara verdiğimiz tepkiler fark etmediğimiz ama içimizde saklı tuttuğumuz psikolojik dürtü ve eğilimleri gösteriyor. Genelde bu dürtüler, içinde büyüdüğümüz çevre tarafından kötü, uygunsuz veya ayıp olarak görüldüğünden bunları çocukken bastırıyoruz. Szondi testinin çalışma prensibi kısaca şöyle. Biz, bize benzeyen insanlara çekilim duyarız veya onlardan tiksiniriz. Bu nedenle en çok tepki verdiğimiz resim dürtülerimizi gösterir. Dikkat! Bu testin sonuçları sizde bir akıl hastalığı olduğu anlamına gelmez. Sadece, içinizde bastırmış olabileceğiniz bazı dürtüleri açığa çıkarabilir. Orijinal Szondi testi 8 fotoğraflık 6 setten oluşmaktadır. Şimdi size sunacağım test basitleştirilmiş bir versiyondur. Hazırsanız başlıyoruz. Fotoğraflara bakın ve sizi en çok rahatsız edeni seçin. Bu kişi sizi korkutabilir, rahatsız edebilir veya sizde tiksinti uyandırabilir. Bir asansörde onunla tek başına kalmak istemeyeceğiniz veya karanlık bir sokakta karşınıza çıkması. Fikri sizi en çok rahatsız eden kişinin resmini seçin. 1 numaralı resim sadist. Szondi'nin teorisine göre bu resmi seçtiyseniz hayatınız ilk dönemlerinde otorite figürleriyle sorun yaşamış olabilirsiniz. İçinizde bastırılmış hakim olma ve baskın çıkma dürtüleri olabilir. Normalde sevecen ve zararsız bir kişisiniz. Etrafınızdakilere yardım etmeye açıksınız. Yalnız başkalarının sizin üzerinizde baskı kurmasını önlemek için pasif-agresif bir tutum geliştirmeye yatkınsınız. 2 numaralı resim epileptik. Beyin hastalıkları veya hasarı nedeniyle kişilik bozuklukları oluşabilir. Bu durum bazı epilepsi hastalarında görülmektedir. Belirtilerden bazıları aşırı tepki gösterme, asabiyet ve öfke krizleridir. Eğer bu resimdeki epilepsi hastası kişi sizi rahatsız ettiyse çocukken bu hisleri bastırmış olmanız mümkün. Kendinizi ifade edebildiğiniz zaman nazik ve huzurlu birisiniz. Arkadaş canlısı ve gerektiğinde alttan alabilecek bir görünüm veriyorsunuz. Böylece insanlar sizi sorumluluk sahibi biri olarak görüyor. Duygularınız dengeli. İnsanlar, nesneler ve fikirler kolayca bağ kurabiliyorsunuz. 3 numaralı resim katatonik. Bu hastalık kendini aşırı hareketli bir hayal gücü ve negativizm ile gösterir. Eğer bu kişi sizi rahatsız ediyorsa zihninizdeki hiperaktiviteyi bastırmış olabilirsiniz. Bu baskılama klişe davranışları benimsemenize neden olabilir. Bu davranış biçimine sıkı sıkıya bağlı olabilir ve değişim zamanı geldiğinde huzursuzluk duyabilirsiniz. En büyük korkunuz kontrolü kaybetmektir. Soğuk, savunmaya geçmeye meyilli ve kalıpların dışına çıkmamaya özen gösteren bir yanınız olabilir. 4 numaralı resim şizofren. Şizofrenik kişilik özelliği yoğun duygusuzluk, bozuk düşünceler ve tutarsız duygular ile tanımlanır. Eğer bu kişinin soğuk bakışlı poker yüzü size en çok rahatsızlığı verdiyse çocukluğunuzda bir dönem herkese karşı kayıtsız kalmak ve her şeyden uzak durmak istemiş olabilir ama bu hislerinizi baskılamış olabilirsiniz. Normal şartlarda insanları seviyorsunuz. Sosyalleşmek ve iletişim kurmak sizin görünen yüzünüz. Bu arkadaş canlısı tutumunuz insanları yanlış yönlendirebilir ve ardında kendini yalnız hisseden, izole bir kişiyi saklıyor olabilir. Eğer gerçek bir duygu barındırmıyorsa ilişkileriniz yüzeysel görünebilir. İçten içe başkalarına ihtiyaç duymadığınızı ve birilerine bağlı olarak yaşamanın saçma olduğunu düşünebilirsiniz. 5 numaralı resim histerik. Histerik kişilerde yüzeysel ve dengesiz duygular, narsizm ve teşhircilik görülür. Size en korkutucu gelen resim bu ise içinizdeki ilgi çekme ve onay görme arzusunu baskılamış olabilirsiniz.
İçe dönük ve mütevazi bir görünüm veriyorsunuz. Ama gerçekte başkalarını etkilemek için karşı konulmaz bir istek duyabilirsiniz. Dış görünüş ve davranışlarınıza özel dikkat ediyorsunuz. Örneğin her zaman giysilerinizi doğru tarz aksesuarlarla dengeleyerek dikkat çekmeye çalışıyor olabilirsiniz. Eğer bu resmi seçtiyseniz az görülür veya sıra dışı bir meslek veya hobiniz olabilir. 6 numaralı resim depresif. Özgüven eksikliği, aşağılık veya suçluluk duygusu depresyonun ana belirtileridir. Eğer bu resimdeki kişi sizi rahatsız ettiyse içinizdeki bu duyguları kontrol altına almaya çalışıyor olabilirsiniz. Dışa dönük ve rahat bir insan görünümü veriyorsunuz. Etrafınıza dinamizm, özgüven ve pozitiflik saçıyorsunuz. Ama bunun altında yalnızlık, mutsuzluk veya güvensizlik olabilir. Özgüven düşüklüğüyle yüzleşmemek için dikkatinizi işinize veya diğer insanlara yöneltiyor olabilirsiniz. Hatta kendi içinizdeki depresif ruh haliyle yüzleşmemek için herkesin psikoloğu rolünü benimseyip onların problemlerini irdelemek isteyebilirsiniz. 7 numaralı resim manik. Maniklerin özellikleri kontrol dışı dışa dönüklük, aşırı uyarılma, kendini büyük görme olarak tanımlanabilir. Manik durumdaki kişiler duygular en uçta yaşar, kompulsif alışkanlıklara ve takıntılara sahiptir. Uç noktada enerji patlamaları yaşarlar. Eğer bu resimden rahatsızlık duyduysanız içinizde heyecan kaptıramaya meyilli bir yan olabilir. Dışarıdan mantıklı, kontrollü bir görünüm sergiliyorsunuz. Dengeli olmaya önem veren ve kaostan kaçınan bir yapınız olabilir. Ama aslında bu maske içinizdeki aşırı coşkulu enerjiyi gizliyor olabilir. Eğer kontrol altına alınmazsa bu enerji sizi çılgınca davranmaya itebilir ve bunun ortaya çıkmasından korkuyor olabilirsiniz. 8 numaralı resim çoklu kişilik bozukluğu. Bu kişilik tipi karşı cins olarak yaşama ve karşı cins olarak kabul edilme arzusunu gösterir. Eğer bu resimdeki genç adam size tehlikeli geldiyse çocukken kişiliğinizle alakalı bir sorunu bastırmış olabilirsiniz. Bu sizin cinsiyetinizle olan ilişkinizden kaynaklanan bir sorun olabilir. Eğer inkara dayalı bir savunma mekanizması geliştirdiyseniz mevcut cinsinizi çok vurgulama ihtiyacı hissedebilirsiniz. Eğer erkekseniz çok maço tavırlar edinebilirsiniz. Kadınsanız sürekli seksi görünmek isteyebilirsiniz. Bu durumda sürekli erkeklerin dikkatini çekmek isteyen ve flört etmeye açık bir kişilik geliştirebilirsiniz. Bu ve buna benzer videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup lütfen videoyu beğenelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.